Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kat kat çıtır çıtır şahane bir çikolatalı kruvasan poğaça tarifimle geldim. Gerçekten muhteşem oluyor. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Tarifin hamuru için yoğuracağım kabın içerisine bir paket instant maya ve bir su bardağı ılık suyumu ilave ediyorum. Maya eriyinceye kadar spatula yardımıyla karıştırıyorum. Daha sonra diğer malzemelerimi eklemeye devam edeceğim. Hemen bir çay bardağı kadar sıvı yağını ilave ettim. Tarifi için bir çay bardağı kadar yoğurt kullanıyorum. Bir tane yumurtanın tamamını içerisine ilave ediyorum. Sıvı malzemelerimi bu şekilde ekledim. Hemen spatula ile tekrardan karıştırıyorum. Kullanacağınız malzemelerin mutlaka oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Son olarak unumun büyük bir bölümünü içerisine ilave ettikten sonra bir tatlı kaşığı kadar da tuz kullanıyorum. Hemen hamur yoğunlaşana dek bu şekilde karıştırıyorum. Tarif için toplamda 5 su bardağına yakın un kullandım. Sizlerin tarif için kullanacağınız unun miktarı, unun kalitesine göre, malzemelerinize göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyin. Hazırlayacağınız kruvasan hamurunun kıvamı oldukça yumuşak, ele yapışmayan bir kıvamda olması yeterli olacaktır. Hamuru hamur yoğurma kabında yeteri kadar yoğurduktan sonra masada bir 2-3 dakika kadar bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru yeteri kadar yoğurdum ve toparladım. Hiç bekletmeden hemen bir kesme aparatıyla 4 eşit parçaya bölerek bezeler haline getiriyorum. Hamurları bezeledikten sonra üzerlerini kapatarak 5 dakika kadar beklettim. Hemen hamurlarımı teker teker açma işlemine başlıyorum. Yeteri kadar un kullanabilirsiniz. Oklavayla hamurlarımı açabildiğim incelikte açmaya başlıyorum. Hamurlarınızı ne kadar ince açarsanız kruvasanlarınız da bir o kadar kat kat ve tel tel olacaktır. Ben hamurumu açarken beni tam olarak buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da tarifimi deneyebilirsiniz. 4 hamurumun tamamını da bu şekilde açtım ve hazırladım. İlk hamurumu açtıktan sonra hemen temiz bir sofra bezinin üzerine bıraktım. Diğer kalan 3 hamurumu da aynı şekilde açmaya devam ediyorum. Hamurların arasına sürmek için kullanacağım 125 gram kadar tereyağını ocakta erittim. Erittikten sonra içerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Son hamurumu da açtıktan sonra hemen hamurun her tarafına gelecek şekilde gördüğünüz gibi yağlıyorum. Hemen diğer hamurlarımı üst üste gelecek şekilde üst üste diziyorum. Ara katlarını da iyice yağlıyorum. Mutlaka ara katlarını kuru kalmayacak bir şekilde iyice yağlayın. Aksi takdirde hamurlaşmalar, birbirine yapışmalar meydana gelebilir.
4 hamurun tamamını da üst üste gelecek şekilde dizdim ve aralarını yağladım. Hemen katlama işlemine geçiyorum. Hamuru 4'e katlayacağız bu aşamada. Kuru kalan yerlerinde yağladıktan sonra 4'e katlayıp hazırlıyorum. Hamuru yağlayıp hazırladıktan sonra hemen bir servis tabağının içerisine aldım. Üzerini poşetle kapatarak buzdolabında en az yarım saat kadar bekletiyorum içerisindeki yağın donması için. Buzdolabında yarım saat kadar bekletmiş olduğum hamurumu aldım. Yeteri kadar unladıktan sonra hamurumu merdane ile açmaya başlıyorum. Hamuru yeteri kadar incelttikten sonra hemen hamuru iki eşit parçaya bölüyorum. Videoda gördüğünüz gibi hamurlarımı bu şekilde keserek hazırlıyorum. Kruvasan poğaçalarını iç harcını dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Ben çikolata olacak, kahvaltılık çikolata olacak şekilde hazırladım. Birer çay kaşığı kadar içerisine ekliyorum. Dilerseniz beyaz peynirli, patatesli, kıymalı, ıspanaklı istediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz kruvasanlarınızı. Çikolataları yerleştirdikten sonra gördüğünüz gibi videodaki gibi hamurlarımı sararak kruvasan şeklini veriyorum. Gerçekten yapılışı inanılmaz derecede kolay, çok lezzetli bir kruvasan poğaça tarifidir. Sizlerin de bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Poğaçalarımın tamamını hazırladığım yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine aldıktan sonra bir tane yumurta sarısının içerisine bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı ekledim. Fırça yardımıyla poğaçalarımın her tarafına gelecek şekilde özenle sürüyorum. Bu aşamada fırınımı da önceden ayarladım ve ısıttım. 160 derece alt üst ayar fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar fırınıma gönderiyorum. Mayalama işlemi yapmadığımız için ben fırını önceden derecesini biraz düşürdüm. Hem kabarması hem de pişmesi açısından 160 derecede pişirdim. Kruvasanlarımı fırınımdan aldım. Sizlerin de gördüğü gibi gerçekten nar gibi kızarmışlar. Puf puf, gerçekten şahane bir tarif oldu. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız
kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.